Rivayetlere göre Roma döneminden kalma bir yaşam alanı ama günümüze en yakın burada maalesef arkadaşlar eşkıyalar hüküm sürmüş. Eşkıyaların da yerleşim yeri olarak kullanmış olduğu farklı bir açıdan farklı bir bölge. Geldik, keşiflerimizi yaptık. Şimdi buradaki güzellikleri bir görelim. Sizden ricam arkadaşlar, çok güzel malzemelere denk geliyorum. Rivayetler üzerine geliyorum zaten. Bölgelerimizi daha önceden ön hazırlık, ön keşif yapıyoruz. Bölgeler hakkında gerekli bilgileri alıyoruz. Ondan sonra bölgemizin keşfine çıkıyoruz. Sizden ricam, bölgeme geldiğim zaman videoya başladığımda lütfen ama lütfen rica ediyorum, videoyu atlamadan baştan sona kadar en ince detayına kadar takip etmeniz. Bakalım nasıl bir yol izleniyor, nasıl işaretler var, bu işaretler nasıl, nereye götürüyor, bunları tek tek görmenizi istiyorum ve malzemeye nasıl ulaşılıyor, hangi işaretler malzemeye götürüyor, bunları tekrar tek tek detaylı bir şekilde izlemenizi ve keşfetmenizi sizden önemli rica ediyorum. Öbür türlü atlayarak gittiğinizde tam malzeme çıkışına geldiğinizde malzemenin nasıl çıktığını, hangi işaretlere değinildiğini falan maalesef çoğu izleyicilerimiz görmüyor ve affınıza sığınarak söylüyorum, çok saçma sapan mesajlar, yorumlar yapan arkadaşlar var. Bundan dolayı sizden önemli rica ediyorum. Videolarımızı başından sonuna kadar, bölge nasıl bir bölge, fiziki yapısı nasıl, işte yerleşime uygun mu, yerleşim hangi dönemlere ait, bunları zaten tek tek belirtiyoruz. Sizin de bunları takip edip işaretlerimizi nerede, nasıl, hangi açılardan olduğunu görerek malzemeye nasıl ulaştığımızı takip etmeniz ve güzel yorumlar atmanız. Sizden tek ricamız bu. Mantıklı, güzel, açıklayıcı yorumlar atarsanız diğer okuyan arkadaşlar da, yorumları okuyan arkadaşlar da, bizler de gayet mutlu oluruz. Sizler de mutlu olursunuz. Ve bu işi öğrenmek için heveslenen arkadaşlarımız var. Onlara da ön ayak olmuş olursunuz diyorum. Ve şöyle bir güzellik var arkadaşlar burada. Bakın şurada bir tane, evet şurada bir tane kafa var. Hayvan kafası. Söylemek istemiyorum ama sizin söylemenizi, sizin yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bakın burada bir tane timsah kafası var arkadaşlar şurada. Şu yukarıda ve şu taraf cepheye doğru bakıyor. Yani şu mağara gibi olan kısma doğru bakıyor. Şu nokta bak. Evet. Yukarıdan da bakmak istiyorum ama biraz sarp buralar. Çıkamıyorum. Şöyle bir karşısından çıkıp da bakalım olmazsa. Evet. Bakın. Hemen şurada o yöne doğru bakan bir timsah mı desem, kaplumbağa mı desem ama ikisinden birine ait bir hayvan kafası var. Evet. Biz geldik. Keşiflerimizi yaptık. Birkaç mağara tarzında yerler gördük. Burası zaten aşikar, yani bir yerleşim yerine ait olduğu aşikar, öyle diyeyim. Bakın burada şöyle bir oymalar var. Yosunlar da zaten çoğunu kapatmış arkadaşlar. Şöyle yosunları da fazla yapısını bozmadan şöyle göstereyim. Bakın burada şöyle bir yarığımız, oymacımız var. Sanki bölgenin fiziki yapısını belirten. Başka oymalarımız da var ama yosunlar tamamen kapatmış. Mesela buralarda oymalar var ama kapatmış. Şimdi tamamen temizlememiz lazım oymaları. Şöyle de göstereyim. Bakın burada bir yarık var. Onu izleyen bir kısım var yine. Şurada bir tane oyma görmüştüm. Yukarılarda mıydı? Evet, buralarda bir yerleriydi. Onu da size göstereyim. Evet, şurada bir yerde bakın.
Şurada da bir derinlemesine giden bir oyma mevcut. Bakın burada da yine harika bir yapı ahenki var. Şöyle yukarı doğru giden. Şöyle yukarılardan bir bakmak istiyorum. Hop. Evet, bölge gerçekten harika bir bölge. Bakın buradan aşağı doğru giden bir çukur var. Hemen hemen çoğu yerde katman katman oluşan kayalar var. Doğal ama bazı oymalar var. Onlar insanlar tarafından yapılan oymalar arkadaşlar. Biz de buranın şöyle bakın karşıdan da timsah kafasını görebiliriz. Bize doğru bakıyor. Bu bölgeyi gösteriyor. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Buranın alan taramamızda taramasını yapacağız. Bakalım kayda değer hangi bir güzellik varsa sinyalimiz zaten çıkacak. Hemen kertenkelenin veya kaplumbağanın diyeyim. Kafasının alt kısmındayım arkadaşlar. Bakın burada. Aynen bakın. Tam dibine geldim. Şu an o bir kertenkele kafası gibi duruyor. Yılana da benziyor aslında değil mi? Evet. Şu tarafı gösteriyor arkadaşlar bakın yön olarak. Bu tarafı gösteriyor. Biz de oranın arayışı içine gireceğiz. Ya nasip diyelim değil mi arkadaşlar? Alan taramamızı alalım. Vakit kaybetmeden nasibimizi arayalım. Da nereden ineceğiz? Kaldık yala burada. Anam. Evet burada da göstermişimdir. Bakın şurada 2 tane taşımız var. Göstermedim herhalde ben size burayı. Şurada 2 tane taşımız var. Yan yana. Ve burada bir mağara şeklinde bir kısım var. Burası büyük ihtimalle mağara girişiymiş ama şu 2 taşla bura kapatılmış gibi geliyor. Bakın burada da bakın şurada ufak bir çarpı işareti var. Oyma şeklinde yapılmış. Gördünüz mü? Hemen timsah kafasının karşısındaki kayalıkta. Evet. Harika bir şey. İncelemeden görünmüyor demek ki. Detaylı. Evet. Detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. Anca bakınca görülüyor arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden buranın alan taramayla bir taramasını yapacağım. Daha sonra da varsa şansım dedektörümü kullanacağım diyorum arkadaşlar. Zaten şurası bakın. Şurası bir oda gibi bir şeymiş. Sonradan herhalde bozulmuş. Burası zaten aşikar yani bir oda olduğu aşikar belli. Daha sonra ne olmuş bilmiyorum. Eşkıya mı kullanmış? Artık başka bir medeniyet mi kullanmış onu bilmiyorum. Neyse şimdi göreceğiz. Sinyalimiz varsa hep beraber çıkan malzemelerimize eğer varsa tabii çıkacak malzemelerimizden de kimin yaşadığı kimin yaşamadığı belli olur diyorum. Kameramızı şöyle kafamıza yerleştirelim. Bir dakika şunda bir sıkıntı oldu. Yok böyle yapalım. Evet alan taramamla kısmi bölgemi tarayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz geniş açıdan alayım. Şöyle
Hakan Dedektör Model 15. Bunu her videomda arkadaşlar hemen hemen yeni abone olan, izleyen, işe meraklı olan arkadaşlar için söylüyorum. Alan taramam Hakan Dedektör Model 15. Dedektörüm de Asya Dedektör Aziz K37. Bu iki cihazla çalışıyorum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Hani bazı arkadaşlar merakından soruyor. Ona istinaden her videomda hemen hemen ufak çaplı bir tanıtım yapıyorum. Gayet güzel aletler, almanızı tavsiye ederim diyorum. Ben memnunum. Siz de memnun kalacağınıza inanıyorum. Evet. Alan taramamız altın ve değerli de arkadaşlar. Şöyle antenlerimizi bir elden geçirelim. Ve ya nasip diyelim değil mi arkadaşlar? Alan taramamız aktif. Alan tarama toprağa temas eden arkadaşlar değerli materyallerin tamamını sinyal olarak görebilen bir harika bir cihaz. O yüzden toprağa temas etmesi kafi. Bazı arkadaşlar ya işte orada dedektör duruyor, işte levye duruyor, çekiş duruyor, keski duruyor. Neden onun sinyallerini kapmıyor gibilerinden. Arkadaşlar toprağa tamamen temas etmiş olacak. Öyle dizayn edilmiş. O yüzden dışarıdaki çoğu materyalleri görmüyor zaten. Bakın bu tarafa doğru bir yön aldı. Mağaraya doğru. Şöyle gelelim. Evet bakın. Sabitliyorum arkadaşlar. Şu an sabit ve sinyal dönüyor, görüyor musunuz? Bakın. O elim sallanıyor. Çünkü sabit olmadığında elim sallanıyor. Çünkü ağır bir materyal. Döndükçe elimi savuruyor arkadaşlar. Şu an sabitledim sizin de rahat görebilmeniz için. Şu iki taşın hemen üst kısmında sinyali kaptı. Farklı bir açıdan geleceğim. Bakalım aynı noktaya gelecek mi? Görelim. Yere koymam ve yere sabitleyerek döndürmem. Arkadaşlar bazı arkadaşlar işte kendisi çeviriyor, kendisi dönüyor gibi laflar ediyor. Hani videonun başında da söylemiştim ya. İşte videoyu başından sonuna kadar izlemiyorlar, detayları görmüyorlar falan, böyle saçma sapan yorumlara başvuruyorlar. Yani biz de üzülüyoruz, kendileri de üzülüyorlar. Onu kanıtlamak için yere sabitledim. Aslında harika bir cihaz. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Evet, farklı bir açıdan sağlamasını yapacağım noktanın. Sinyal aldığımız kısmın. Evet. Aynen arkadaşlar. Bakın gene yerde ve sinyale devam ediyor. Hemen buranın bir boşluk kısmına bakalım mı? Boşluk şu en arkadaki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En arkadaki kısım boşluğu gösteriyor. Oraya taktık ve boşluğuna bakacağız buranın. Boşluk o kadar kayda değer bir boşluk yok. Şöyle göstereyim. Evet, kayda değer bir boşluk yok. Hemen dedektörüme başvuracağım. Alan taramam şöyle güzel bir noktaya alayım. Tabii şu boşluk kısmından da değerli materyaller kısmına çekeyim. Sinyal çubuğumu. Evet. Oradan güzel bir sinyal aldık. İnşallah kayda değer bir sinyaldir. Şimdi dedektörümle oraya bakacağım. Şöyle topraklama yapa yapa gidelim bakalım. Bakın. Alan taramamızın sinyal aldığı kısım bakın arkadaşlar. Hemen ayrımına bakalım. Bakın %60'lara varan
değerli bir malzeme olduğuna dair sinyal tespiti aldı. Tekrar sinyali kontrol ediyorum. Evet, harika bir sinyal yakaladık. Buranın hemen çalışmalarını başlatacağım. Şöyle dedektörümü koyayım bakalım. Dedektör durmayacak. Hemen. Bakın arkadaşlar. Şu yukarıda timsah kafasının olduğu kısımda, bak karşı cephesinde de hemen şuradaki çarp işaretini gördünüz. Çarp işaretinin, bakın şurada çarp işaretinin olduğu kısımda hemen alt kısmında şu iki kayanın olduğu kısımdan harika bir sinyal kaptık. Ne yapacağız arkadaşlar? Buranın çalışmasını başlatacağız. Şöyle dedektörüm de yakınlarda bir yerde dursun. Çünkü dedektörüm zaman zaman lazım olacak. Evet. Harika bir kısım, harika bir bölge. İşte şu an kameramızı güzelce bir sabitleyelim ve olayımıza girelim arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, herhangi bir yabani hayvana karşı eldivenlerimizi giyelim. Isırılmalara karşı çekiç, murç, levye, tabii ki olmazsa olmaz pointerimiz. Bakın burada zemin de biraz boş. Görüyor musunuz? Sinyal aldığımız taş. Zorlu bir taş. Öyle duruyor. Bakın. 2 tane kaya birleştirilmiş demiştim. Evet, doğru. Acaba bu kayayı yerinden oynatabileceğiz mi? Ayakta durmakta da zorlanıyor insan. Fiziki yapısı bakımıyla meyilli çünkü. Şöyle altlarını boşalta açmaya çalışalım bakalım. Açılacak gibi.
Şöyle etrafını bir boşaltalım bakalım. Şuraya bir tane parça taş koymamız lazım. Burada parça bir taş var bak. Bu da Horasan'a benziyor. Evet. Ben de bunu istiyordum zaten. Harika. Bayağı oynattık. Şu aradan taktırıp açabiliriz. Eğer sinyaller güzel bir parçaya götürürse harika bir kasa olmuş. Onu belirtmek istiyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sizden önemli ricamdır. Videoları detaylı bir şekilde izleyin. Hangi işaret hangi kasaya götürüyor ve orada nasıl malzemeler çıkıyor. Bunu detaylı bir şekilde lütfen ama lütfen inceleyin. Ve o güzel değerli yorumlarınızı ondan sonra yapın diyorum. Tabii ki açılış yorumlarınızı beklerim. Teşekkür yorumlarınızı beklerim. Hepinize canı gönülden şimdiden teşekkür ediyorum diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nasıl bir güzellik bizi bekliyor burada. Evet. Taşımız bayağı oynadı.
ileri doğru da geliyor. Bakın blok blok oluşmuş demiştim. Bu da kanıtı arkadaşlar. Yorucu bir kasa. Kablo dolanmış arkadaşlar. Onu açmaya çalışıyorum. Affınıza sığınarak. Oh. Bu kısmı kaldıracağız. Daha sonra da taşın ve kısmın sinyallerine bakacağım arkadaşlar. Evet. Kameramızın zaman zaman ayarları kaçabiliyor. Evet, milim milim ilerliyor. Kasa yerinden çıkıyor arkadaşlar. Biraz teknik çalışıyoruz. Yorucu oluyor ama mübarek Ramazan'da da
Vallahi susatıyor ha. Parça parça mı çıkarsak? Evet. 1, 2, 3. 3 parçaya bölündü şu an arkadaşlar. Söylemiştim. Buraya sonradan koyulmuş bunlar diye. Bakın. Horasan'a da benziyor değil mi? Gelecek. Gelecek ama biraz yoracak. Gel bakalım. Evet. Birinci taşımızı çıkardık. Şöyle göstereyim. Harika. Şu kısımda arkadaşlar 3 çeşit katman olduğunu söylemiştim. Şöyle birinci katmanı çıkardık. İkinci katman ve üçüncü katman. Şimdi dedektörümle bir sinyal kontrolü yapacağım. Oh. Bakın. Sinyal devam ediyor. Şimdi şu iki taşı da kaldırdıktan sonra tekrar sinyal kontrolü yapacağım. Daha sonra da kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın birinci kaya, ikinci kaya. Birinci kaya değil de ikinci kaya daha sonradan koyulmuş ve burayı kapatmış arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde gözüküyor zaten. Biraz geriye durayım. Şöyle net bir şekilde de gözüküyor. Şu ikinci kayayı kaldıracağım. Daha sonra da sinyal tespiti yapacağım tekrar. İnşallah kayaların altındadır. Fazla uğraştırmaz diyorum. Çünkü bayağı boğdu beni.
Kameramızı yerine alıyorum. Evet. Bak bu zaten kolay geldi. Pointer nerede? Kendimize yer yapalım bari buraya. Ve şurada bir tane daha taşımız var. Onu da bir alalım. Oh, evet. Şunu da bir kontrollerini sağlayalım. Timsah kafamızın ve çarpı işaretimizin hemen olduğu kısımda arkadaşlar. Harika bir işçilik yapmışlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü çoğu deföne kasaları çok zor olmasına rağmen çok kolay açılıyor. Bu biraz zorladı. İnşallah güzel bir malzemeyle karşılaşırız diyorum. Oh, amma yordu bu bizi be. Şu dedektör nerede? Gel bakalım. Bak. Gel sen buraya gel. Pointer nerede? Evet. Bir tane taşımız çıktı. Oo. Oo. Aman Allah'ım. Harika. Hii. Aman Allah'ım. Oo. Oo, hiç böylesiyle karşılaşmamıştım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Of 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 of. Of 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 of. Of. Tam bir eşkıya işi. Of 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 of. Verneklenmiş. Harika.
Oo. Bakar mısınız? Of 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 of. Of 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 of. Of 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 of. Aman Allah'ım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Harika. Of 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 of. Oo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sandıkta bile taş işlemesi var. Bu nasıl bir mücevherat ya? Bu nasıl bir kasa ya? Bu nasıl bir güzellik? Of 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 of. Şuna bak. Yine harika bir keşif, yine harika bir bölge. Hiç böylesini beklemiyordum. Harika bir malzemeyle karşı karşıya kaldım arkadaşlar. Süper. Ne diyoruz arkadaşlar? Harika bir sandık dolusu mücevherat. Bu işe aşığım ben ya. Aşık harbiden. Çok güzel bir bölge yapmışlar ama var ya. Timsah kafasının hemen karşısındaki kayalığın, ikiz kayalıkların arasındaki taşın altında 4-5 katman koymuşlar. Ve harika bir malzeme koymuşlar buraya. Süper ötesi. Ne diyebilirim ki? Şuna bakar mısınız ya? Bir sandık dolusu malzeme. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları detaylı bir şekilde izlemenizi önemli rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.